Herkese merhaba. Bugün programımıza Ender Hanım'ı çağırdık. Ender Hanım embriyolog. Sosyal medyada kendisini görmüş olabilirsiniz. Aşağıya Instagram adresini ve YouTube adresini vereceğim. İnfertil çiftler kliniğimize geldiği zaman birçok yere gitmiş, birçok farklı fikirle karşılaşmış olarak geliyorlar bize. İlk önceliği tabii ki kadın doğuma başvuruluyor. Türkiye'de bir inanış var. Eğer kısırlık varsa kadından kaynaklı olabilir diye. Ama hem kadın hem erkek faktörü infertilite ve kısırlıkta çok kıymetli ve çok önemli. Tüp bebek sürecinde olsun, yardımcı üreme tekniklerinde aşılama gibi teknikler olsun. Embriyoloji bölümü, embriyologların yaptığı iş bu işin tam bir mutfağı. Yumurta seçimi, sperm seçimi, bunların birleştirilmesi, bunların etüde olgun hale getirilmesi süreçlerinde embriyologlar çalışıyor. Embriyologların tecrübesi ve bilgisi çok kıymetli olduğu için bugün Ender Hanım'la video yapmak istedim. Ender Hanım hoş geldiniz. Tanıtır mısınız kendinizi? Adım Ender Yalçınkaya, klinik embriyoloğum. 2004 yılından beri bu işi yapıyorum. Hani şu anda hem bireysel danışmanlık yoluyla hem de laboratuvarda tüp bebek süreçleriyle ilgili çiftlere destek olmaya devam ediyorum. Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü mezunuyum. Hani tıp hekimi değilim. Oradan daha sonra bu işe başladık ve severek de 20 yıldır bu işi yapıyorum. Bu kadar yeter herhalde. Bizim şimdi ürologların en büyük sıkıntılarından bir tanesi infertil bir çift geldiği zaman spermle ilgili, değerlendirmeyle ilgili çok bir tecrübemiz yok açıkçası. Yani laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvarda genellikle hep farklı farklı sonuçlar geliyor. Hastaların Evet. bize ilk sorduğu sorulardan birisi benim sperm testlerim neden bu kadar farklı? Neden farklı farklı sonuçlar geliyor? Bu konuyla ilgili öncelikle sormak istediğim konulardan bir tanesi bu. Şimdi öncelikle bu sorunla biz de çok karşılaşıyoruz. Çünkü bize gelen hastalar başka yerlerde de sperm sonucuna baktırmış oluyorlar ve bizde de farklı sonuçlar çıkabiliyor. En sağlıklısı bence zaten tek bir sperm sonucuyla asla bir tedavi planlaması yapmamak gerekiyor. Hiç kimseye yapmamak gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki sperm sonuçları çok dalgalı ve bir hastalık durumunda değişebiliyor. İşte perhizle ilgili durumlarda düşük perhizde daha düşük çıkabiliyor. Bu gibi problemlerle karşılaşıyoruz ama bence en sağlıklısı aynı merkezde en az 2 tane yaptırarak, hatta mümkünse 3 tane spermiyogram sonucuyla biz ancak daha sağlıklı bir sonuca varabiliyoruz. Şu an son dönemlerde şeyi çok görüyorum. Özellikle devlet hastanelerinde karşılaşıyoruz bununla. Tabii embriyolog ve kalifiye bu işi gerçekten yapan kişilerin olmadığı, işi biraz daha hani teknik kişilerin yaptığı durumlarda işte cihazlar koyuldu oralara. Ben de onu Kasa soracağım. dediğimiz sistemler koyuldu. Şimdi ben kasa kullandım. Benim teknolojiyle ilgili hiçbir problemim yok. Yani cihazlar evet bize çok yardımcı oluyorlar. Fakat cihazın kullanımıyla ilgili problemler var. Yani bu cihazın doğru kullanılmaması sonucun böyle çok garip, bizim bile ki yıllardır bir sürü sonuç gören biriyim ben, anlayamamamıza neden oluyor. Bir kere kasa sistemi non-spesifik, yani sperm olmayan belki başka bir şeyi sperm gibi algılayabiliyor. Ya da o örnek homojen bir şekilde dağılmadıysa, bakılan lama ya da maklere neyse, sistemde farklı fotoğraflar alarak onların ortalamasını almak gerekir her zaman. Eğer homojen olarak dağılmadıysa, örneğin gidip o kişi tek bir çekimle tek bir yeri gördüyse ya da sistem, bu sefer saçma sapan hiç olmayan bir sonuç çıkabiliyor. Ya da kasa sistemi morfoloji dediğimiz durumu zaten mümkün değil, yani sağlıklı Önermiyorsunuz yani. değerlendirebilmesi. Zaten morfoloji çok büyük bir soru işareti. Aynen. Burada ben üroloji uzmanlarına bazen kızıyorum. Çünkü hastaları biraz korkutuyorlar yani. Hani morfolojiniz kötü diyerek hastaları ciddi bir hayal kırıklığına ve mutsuzluğa sevk edenler olduğunu görüyoruz biz. Yani morfolojide ciddi morfolojik problemler var. Yani infertilite sebebi, globozospermi net bir infertilite sebebidir. Ya bu kişiler evde çocuk yapmaya çalışmamalıdır yani. Onların tüp bebek tedavisi görmesi gerekir. Çünkü biz ek uygulamalarla bunu önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü bunlarda döllenme problemi var. Yani spermlerin belli bölgeleri eksik. Baş bölümünde öyle anlatayım. Daha halk diliyle anlatalım. Akrozom denen yeri olmadığı için ya da bunlar daha şey olabiliyor. Heterojen bir grup olabiliyor. Bunu bizim seçmemiz lazım. Dolayısıyla tüp bebek tedavisiyle biz bu hastaları çocuk sahibi yapabiliyoruz. Ama uzun süre bu insanlar deniyorlar. Sperm var, hareket var ama morfoloji doğru değerlendirilmediği zaman bu hastaların maalesef vakit kaybıyla karşılaşma durumları söz konusu olabiliyor. Konuyu biraz dağıttım galiba ama Yok dediğim yok. gibi aynı merkezde Aynı merkez. mümkünse bir embriyolog Bir de ya da şunu söylemek androlog. gerekiyor mu acaba? Şimdi bu LAM teknolojisinde benim bildiğim kadarıyla
Makler lambında her bir sperm 1 milyona tekabül ediyor. Şöyle 10 kare sayıyoruz Hı mesela. hı. Burada işte kaç tane var? 10 tane varsa 10 milyon Heh, 10 gibi bir milyon. sonuç veriyoruz. Ama Şimdi tabii burada biz ortalama alıyoruz. Tek bir ortalamaya 10 bakıyoruz. değil. Orada da homojen dağılması çok önemli bakın. 1 milyonla 2 milyon arasındaki fark mikroskopta çok ciddi bir fark oluşturmuyor aslında. Hastanın kafası ondan çok karışıyor. Şimdi hastaya daha önce 5 milyon denmiş, 10 milyona çıkmış. Aslında lambda baktığın zaman sadece bir spermden ortalama 2 sperme çıkmış oluyorsun aslında. Yani iki Hı katlı bir hı. artış oluyor. Hastanın kafası çok karışıyor o anda. Hocam önce 5 milyondu, 6 milyona çıksa anlayacağım diyor. 10 milyona nasıl çıkıyor bu diyor. Ya da 15 milyona nasıl çıkıyor diyor. Aslında Evet. çok yakın değerler birbirine. Onu Çok yakın, anlatmak evet. istedim. Çok yakın değerler aslında. Ama 100 milyon da çıkmıyor. Yani 5 milyon dediğim mesela 10 milyon 15 milyon çıkabilir. Hatta şöyle bir şey de var. Aynı spermi iki farklı kişiye verdiğim zaman çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Farklı zamanlarda farklı sonuçlar çıkabiliyor. Ama çok afaki sonuçlar çıkıyorsa mutlaka dediğiniz gibi ikinci, üçüncü sonuçlara gitmek lazım. Bir de sizin dediğiniz gibi aynı yerde yaptırmak, aynı kişiye yaptırmak çok önemli.